5 asırdan fazla bir süre Osmanlı egemenliğinde kalmış. Elveda Rumeli dizisinde hayatlarına ve tatlı Türkçelerine şahit olduğumuz Makedonya Türkleriyle her zaman kalbimizde bizden bir yer olarak kalacak Makedonya'yı gelin beraber keşfedelim. Kuzey Makedonya Balkanlarda yer alır. Sınır komşuları Kosova, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk'tur. 25.713 km² yüz ölçüme sahip ülke, Makedonya bölgesinin 1/3 kısmını oluşturur. Makedonya, Türkiye'nin 1 saat gerisinden gelmekte. Ülkeye karayolu ile İstanbul'dan yola çıkarak yaklaşık 9 saate ulaşabilirsiniz. Arabayla ulaşmak için Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden geçmeniz gerekir. Uçakla seyahat etmek isterseniz yolculuk yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Makedonya, Türkiye'den vize istemeyen ülkeler arasında. Pasaportunuz ile 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirsiniz. Kuzey Makedonya'nın bulunduğu bölge ile birlikte Büyük Makedonya bölgesi olarak anılabilecek, bugünkü Yunanistan ve Bulgaristan'ın da bir kısmının içinde olduğu bölge büyük bir tarihe sahip. İlk Makedonya Krallığı M.Ö. 700-600 yıllarında kuruldu. Makedonların en büyük kralı Büyük İskender ise M.Ö. 336 yılında tahta çıktı. Yunanistan, Anadolu, Orta Doğu, Mısır, İran ve Hindistan'ın bir kısmını kısa zamanda ele geçiren Büyük İskender, Makedonya'yı büyük bir imparatorluk haline getirdi. Ancak ölümüyle birlikte varisi olmamasından dolayı bu büyük imparatorluk generalleri arasında paylaşılarak bölündü. Milattan sonra 15 yılında Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine giren Makedonya, 1389 yılında Osmanlı hakimiyetine girdi. 600 yıla yakın Osmanlı idaresinde kalan Makedonya, 1. Balkan Savaşları sonucu Osmanlı'dan ayrıldı. 1. Dünya Savaşı'nın ardından Yunanistan, Sırp, Hırvat, Sloven krallıkları ve Bulgaristan tarafından pay edilen Makedonya, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Yugoslavya Federasyonu içerisinde yer alan 6 özerk devletten biri oldu. Ve 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılarak Makedonya Cumhuriyeti adıyla bağımsızlığını ilan etti. Yunanistan ve Makedonya arasında tarihten beri süregelen birçok anlaşmazlık var. Makedonların kökenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte Yunanlar ve Makedonların aynı ırktan geldiği söylenir. Ancak Yunanistan bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Makedonların antik Yunan medeniyeti, Büyük İskender ve Yunan tarihiyle ilgileri olmadığını iddia edip ülkedeki bu tabirlere dair her göndermenin kaldırılmasını istedi. Bu sebep ve Yunanistan'ın kuzey bölgesinin adının da Makedonya olması, iki tarafın 27 yıl süren bir isim krizine girmesine sebep oldu. Ve Makedonya'nın adı 3 kere değiştirildi. 1991'de adı Makedonya olan ülke, bundan bir yıl sonra Yunanistan'ın itirazları sonucu Birleşmiş Milletler'e eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya adıyla katılabildi ve adı ikinci kez değişmiş oldu. Bununla yetinmeyen Yunanistan, ülkeye baskı ve ambargo uygulamaya devam etti. Makedonya'dan antik Yunan mitolojisinin güneş sembolünü bayrağından kaldırmasını istedi. Ülke 1995 yılında güneş figürünü değiştirdi ve bayrak bugünkü halini aldı. 2018 yılında Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim krizi son bularak ülkenin adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Aynı zamanda Büyük İskender'e ve Yunan tarihine göndermeler yapan isim, levha, bayrak, amblem ve yasalar kaldırılmaya başlandı. 2002 yılındaki sayıma göre 2 milyon nüfusa sahip küçük bir ülke olan Makedonya, tarihsel süreçle birlikte içerisinde birçok etnik grubu barındırmakta. Makedonlar ülke nüfusunun %64,2'sini oluşturuyor. Hemen peşinden gelen Arnavutlar %25'ini, Romanlar 2,6'sını, Sırplar ise nüfusun %1,8'ini oluşturuyor. Makedonya'nın Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girmesiyle Anadolu'nun Aydın, Konya, Karaman ve Maraş gibi yerlerinden bu bölgelere iskan edilen ve neredeyse 600 yıldır varlıklarını sürdüren ve Arnavutlardan sonra Makedonya'nın en büyük ikinci azınlık grubu olan Makedonya Türkleri ise 77.000 kişiyle nüfusun %3,85'lik kısmını oluşturuyor. Ülkedeki etnik yapının fazlalığından dolayı sürekli ertelenen, ancak 2021 Eylül ayında yapılabilen ve 2022 yılında açıklanacak yeni nüfus sayımına göre Türklerin nüfusunun en az %7 olduğu düşünülüyor. Makedonca ülkenin resmi dili. 2019 yılında nüfusun %20'sinden fazlasının konuştuğu Arnavutça da resmi diller arasına eklendi.
Türkçe, Boşnakça, Sırpça, Romanca da azınlıkların kullandığı diller arasında. Makedonya nüfusunun %64'ünün dini Hristiyanlık. İslam ise %34'lük oranla en yaygın ikinci din. Ülkedeki Müslümanların büyük çoğunluğunu Arnavutlar oluşturuyor. İkinci çoğunluk Türklerken Makedon ve Slav asıllı Müslümanlar da bulunmakta. 8 bölge, 20 şehir ve 84 bölgeden oluşan Makedonya'nın başkenti Üsküp. Tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Üsküp, 550 bin kişiyle ülkenin en kalabalık şehri. İstanbul'un fethinden önce 1392 yılında fethedilen Üsküp, Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir şehir. Taşköprü, Üsküp'te Osmanlı izlerini yansıtan en önemli sembol. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak da bilinen, şehrin sembolü olarak gösterilen Taşköprü, Üsküp'ün modern şehir merkeziyle tarihi Türk çarşısını birbirine bağlıyor. Her bir sokağa tarihe tanıklık eden, yerli halkın ve yabancı turistin en uğrak adresi olan Osmanlı döneminden kalma asırlık Türk çarşısı ise Üsküp'ün en büyük yaşam alanlarından biri. 14. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş Türk çarşısı, Osmanlı'dan kalma camileri, geleneksel restoranları, han ve hamamları ile Orta Çağ ve modern zamanın birleşimini oluşturan bir film seti gibi. Çalışanlarının bir kısmının Türk olduğu, büyük bir kısmının da Arnavutlardan oluştuğu bu çarşıda Türkçe sözlerden Türk mutfağına kadar bize ait ne varsa bulabilirsiniz. Çarşıdaki esnafın hemen hepsi Türkçe biliyor. Türkçe konuşanların büyük bir kısmı Arnavutlardan oluşuyor. Kısacası Türk çarşısı size Türkiye'den uzakta olduğunuzu hissettirmeyecek özelliğe ve güzelliğe sahip. Türkler Makedonya'nın birçok bölgesinde dağınık olarak yaşamakta. Osmanlı döneminde Konya Karaman yöresinden Makedonya'ya yerleşen Yörükler, 6 asırdır Doğu Makedonya'da bulunan Radeviş bölgesinde, Koca Ali ve Ali Koç köylerinde kimliklerini ve kültürlerini koruyarak yaşamaya devam ediyor. Yörük Türkleri aradan geçen 600 yıla rağmen kültürlerini, dillerini, eski gelenek ve yaşam tarzlarını hala sürdürüyor. Kadınlar özel günlerde geleneksel kıyafetlerini giymeye devam ediyor. Doğu Makedonya'nın yüksek dağlarında yaşayan Yörükler, hayvancılık, tarım ve tütün ekerek geçimini sağlıyor. Burada yaşayan Türkler kültürlerini korurken birçok açıdan da geri kalmış durumda. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ya da kısacası TİKA, bu bölgelere okul, ulaşım ve elektrik altyapısı gibi konularda yardımlarda bulunuyor. TİKA'nın Makedonya genelinde de birçok yardım projesi var. Makedon, Arnavut, Türk, Roman ve daha birçok etnik grubun ve dini çeşitliliğe sahip insanların bir arada yaşadığı ülkenin kültürüne ve yaşantısına bakarsak, herkes birbirine saygılı. Ama yine de etnik yapı, siyaset ve ekonomi hakkında konuşurken dikkatli olmakta fayda var. Güvenli bir ülke olan Makedonya'da genel yaşantı oldukça sakin. Akşam 5'ten sonra çoğu iş yeri kapanıyor. Hristiyan kesimin yaşadığı bölüm modern ve gelişmiş bir Avrupa kentini andırırken, Müslümanların yaşam alanları daha mütevazı ve geleneksel bir yapıda. Ekonomisine bakacak olursak, Makedonya nispeten küçük bir ekonomiye sahip. Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanırken hizmet sektörü de ön planda ve son yıllarda sanayide gelişim göstermekte. Yaklaşık %16'lık işsizlik oranıyla Avrupa'da işsizliğin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Yıllarca etraftaki kaostan etkilenen ve Yunanistan'ın baskı ve ambargolarına maruz kalan Makedonya, yatırımlar açısından Avrupa'ya bağımlı bir konumda. Ülke %10 ile Avrupa'daki en düşük vergi oranlarından birine sahip. Bu vergi oranı ile yabancı yatırımların artırılması, ekonomik büyümenin sağlanması ve işsizlik oranının düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca ülkeye gelen yabancı yatırımcılar 10 yıl gelir vergisinden muaf tutuluyor. Makedonya'daki yatırımların %38'ini de Türk yatırımcılar oluşturuyor. Ülkede birçok şubesi bulunan Halkbank da Makedonya'nın en büyük 4. bankası konumunda. Bir Türk lirası 5,75 Makedonya dinarına eşit. Ülke 6.650 dolarlık kişi başı gelirle dünyada 108. sırada yer alıyor. Asgari ücret 14.786 Makedonya dinarı, yani 240 euro. Türkiye ile asgari ücreti hemen hemen aynı seviyedeyken ülkenin alım gücü Türkiye'den daha yüksek. Kiralar evin konumuna göre aylık ortalama 4.000 veya 5.000 dinar. Market fiyatlarına örnek verecek olursak, ekmek 15 dinar, bir paket makarna 20 dinar, 1 litre süt 40 dinar, 1 kilo etin fiyatı da ortalama 370 dinar. Ülke hakkındaki diğer bilgilere bakarsak, Kuzey Makedonya,
Yugoslavya'dan bir damla kan dökmeden bağımsızlığını kazanan tek ülke. 1990'ların başında Yugoslavya İç Savaşı'nın hararetinde tamamen barış içinde kaldı ve 1991'de Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazandı. Makedonya topraklarının %85'i dağlarla kaplı. Bu dağlar küçük ülkeyi dünyanın en dağlık ikinci ülkesi yapıyor. Ayrıca Makedonya, 2000 metrenin üzerinde 34 dağ zirvesine sahip. 1979 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine eklenen ve 288 metre derinliğe sahip Ohri Gölü, Avrupa'nın en derin gölü olmakla birlikte dünyanın en eski göllerinden biri. Çoğu bilim insanına göre gölün yaşının 4 milyon yıldan fazla olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin mutfağına bakarsak, Osmanlı'dan miras kalan dolma, sarma, börek, baklava, işkembe çorbası ve tarhana en gözde yemekleri arasında. Mısır unundan yapılan kaçamak, et suyuna mevsim sebzeleri eklenerek yapılan Makedon çorbası, pişiye benzeyen mekissi ve geleneksel tatlısı kaymacina en meşhur yemekleri arasında. Makedonya gezerken yabancılık çekmeyeceğiniz bir ülke. Mimarisi, çarşıları ve yemek kültürü 600 yıllık Osmanlı hakimiyetinden izler taşımakta. Ülke küçük olmasına karşın gezilecek pek çok yere sahip. Gezilecek yerlerine bakarsak, başkent Üsküp'te Makedonya Meydanı'nda heykellerle fotoğraf çekinebilir, Vardar Nehri üzerindeki tarihi taş köprüden geçebilir, Türk çarşısını gezebilir, doğal bir güzelliğe sahip Matka Kanyonu'nda tekneyle gezintiye çıkabilirsiniz. Başkent dışında ise muhteşem bir göl kasabası olan Ohrid'in tarihi sokaklarına kaybolabilir ve tarihi Manastır şehrine uğrayıp Ulu Önder Atatürk'ün eğitim aldığı Manastır Askeri İdadesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Makedonya hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.